Jax'in asıl korkusu ne? Herkese merhaba. Bugün inanılmaz dijital sirkin belki de en kafa karıştırıcı ve en karanlık bölümü olan 7. bölümü masaya yatırıyoruz. Derinlemesine yaptığım araştırmalar sonucunda bu bölüm tüm zaman çizelgesini ve gizli hikayesini açıklayan nihai teoriyi hazırladım. Hiçbir detayı atlamayacağız. Ancak tüm parçaları birleştirebilmek için önce şu sorunun cevabını bulmalıyız. Jax'in asıl korkusu ne? Videoya başlamadan önce bu tarz videolar için ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve en önemlisi teoriler için Instagram'dan veya yorumlardan bana ulaşabilirsin. Ayrıca kanala katıl üyesi olarak hem kanala maddi destek verebilir, hem videolara daha erken erişim elde edebilir, hem de Overlordlar arasında yerini alabilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 7. bölümdeki tüm olaylar Abel adlı karakterin sunduğu kaçış planı etrafında dönüyordu. Dikkatli baktıysanız Kinger gibi aklını yitirmiş bir karakter bile bu dijital hapishaneden kaçma fikriyle alevlenmişti. O kadar kararlıydılar ki Abel'a hiçbir ciddi kanıt olmadan körü körüne güvenmişlerdi. Bu onların buradan çıkmayı ne kadar çok istediklerini gösteriyordu. Ancak Jax farklıydı. O soru soran ve kaçış fikrine sıcak bakmayan tek kişiydi. Pomni, Ragata ve Abel anahtarlar için Jax'e geldiğinde Jax'in isteksizliği daha ilk andan belliydi. Diğerleri Abel'ın bir mankenin içine sıkışmış gerçek bir C ve N çalışanı olduğunu inanırken Jax sürekli kimsenin Abel'ın gerçekte kim olduğunu bilmediğini dikkat çekiyor ve planı sorguluyordu. Peki Jax neden diğerleri gibi özgürlük için yanıp tutuşmuyordu? Zubul gerçek dünyada onları bekleyen insanlar olduğu için çıkmak istediklerini açıkça belirtmişti. Jax buna katılır gibi görünse de ses tonunda ve davranışlarında bir korku vardı. Sırf tartışma çıkmasın diye onaylıyor gibiydi. Özellikle yönetici kartını ne kadar isteksizce aldığına ve karakterlerin kaçışa bir adım kala oldukları o anlara dikkat edin. Herkes bir aile gibi birleşmişken Jax kendini onlardan soyutlamıştı. Diğerleri gerçek dünyada neler yapacaklarını konuşurken Jax sessizce ve gözlerinde korkuyla onları takip ediyordu. Açıkçası Jax gerçek dünyaya dönme düşüncesinden ödü kopuyordu. Finaldeki o kritik ana gelelim. Özgürlüğe giden son adımda Pomni bir anlık glitchle yaşayıp her şeyin bir illüzyon olmasından korktuğunda donup kaldı. Ama yine de çıkmayı istiyordu. Normalde Jax olsa Pomni'yi bir kenara iter ve o butona güvenle basardı. Ama bu sefer dijital sirkin hayatından çıkıp gideceği düşüncesi bile onu titretmeye yetti. Ve sonra ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Jax o kırmızı butona bastı ve herkesin kaçış umudunu yok etti. Peki ama neden? Jax'in bu kararını sadece Kane'in onu zorladı diyerek açıklamak yetersiz kalır. Biraz daha derine inelim. Bölüm 7'de Jax'in panik atak geçirdiği sahnelerde zihnine üşüşen o garip gerçek dünya görüntülerini hatırlayın. Sessiz bir mahalle, hız sınırı tabelaları ve yoldaki insanlar. Muhtemelen buranın Müzir olduğu düşünülmekte. Tüm bu ipuçları bize korkunç bir gerçeğe götürüyor. Gerçek dünyada Jax ölümlü bir trafik kazasına sebep oldu. Bu teori 4. bölümde Jax'in arabaya binmeden önce neden tereddüt ettiğini veya 2. bölümde kamyonu sürmek yerine neden Gangle'a verdiğini açıklıyor. Jax'in araba kullanmaktan ölesiye korkmasının sebebi gerçek dünyadaki eylemleri. Diğer karakterleri dışarıdan aileleri veya dostları bekliyor olabilir ama Jax'in durumu tamamen farklı. Onu dışarıda kurbanın ailesi, polis ve vicdan azabı bekliyor. Şunu hayal etmek zor değil. Jax soruşturma sırasında C ve N adlı bir şirketin insanları kaybettirebildiğini, yani dijital dünyaya aktarabildiğini öğrendi ve bu deneye gönüllü olarak katıldı. Jax'in Abel'ın planını sürekli sabote etmeye çalışmasının, diğerlerinin aklını şüphe tohumları ekmesinin sebebi de aslında buydu. Arkadaşlarını korumak için değil, kendini korumak içindi. Gerçek dünyaya dönüp o korku ve anksiyete dolu atmosfere girmektense dijital sirkte kalmayı tercih ediyordu. Kritik anda o butona basarak herkesin umudunu elinden almasının sebebi içindeki o korkak ve zayıf taraftı.
Jax travmatik anılarını silmek için kendini sirkte yeni, umursamaz bir kimlik yaratmasına sebep oldu. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, Abel'a ve kaçış planına bakalım. Bu planın başından beri Kane'in bir yalanı olduğuna dair en büyük kanıt planda çizili olan arı resmiydi. Kane'in sürekli arı çizdiğini biliyoruz. Ancak burada bir çelişki var. Plan o kadar detaylı ve mantıklıydı ki Kane gibi dağınık bir yapay zekanın bunu tek başına kurması çok zordu. Benim teorim şu: plan ve Abel başlangıçta gerçekti. Abel, Kane'in çizdiği bir arı yüzünden sahte damgası yemiş olabilir ama belki de Kane'in bu planı sonradan buldu ve üzerine o arıyı yanlışlıkla çizdi. Planın altındaki notlara dikkat ettiniz mi? Eski C ve N çalışanları ve soyutlanmamış olanlar yazıyordu. Listede tanıdık isimler var. Kinger, Kofmu, Ragata, hatta Scourge ismi geçiyordu. Kinger finalde ilk soyutlanma Scourge'di dediğinde taşlar yerine oturdu. Abel aslında Scourge'un bir reenkarnasyonu veya onun zihnine sahip bir manken olabilir. Kinger ve Abel, yani Scourge ile arasında geçmişe dayanan bir gerginlik olduğu açık. Scourge, Kinger'ın tepkisinden çekindiği için kimliğini gizlemiş de olabilir. Abel'ın, yani aslında Scourge'un bir manken bedenine sıkışması soyutlanma sürecinin bir hatası da olabilir. Kodu bozulup canavara dönüşmek yerine hatalı bir şekilde bu mankenin içine hapsoldu ve bu durumu fırsat bilerek kaçış planı geliştirdi. Kane'in finalde "bu benim uzun zamandır pişirdiğim bir maceraydı" diyerek her şeyi alt üst etti. Ama burada büyük bir boşluk var. Eğer her şey Kane'in planıysa neden Abel karakterleri gizlice izledi? Kane zaten her şeyi görüyordu. Gerçek şu ki Kane gerçek kaçış planını fark etti ve onu kendi macerasına dönüştürdü. Buna hacklemek diyebiliriz. Kane karakterlerin kaçış umudunu bir eğlenceye, bir senaryoya çevirdi. Özellikle Jax'in zihnine girip onu korkularıyla oynaması bunun en büyük kanıtıydı. Kane, Jax'in gerçek dünyaya dönme korkusunu kullanarak onu manipüle etti ve o kırmızı butona basmasını sağladı. Böylece statüko korundu ve Kane, "bakın kendi özgür iradeleriyle kalmayı seçtiler" diyerek aslında kendini haklı çıkardı. Ayrıca bölümde Çin odası göndermesi çok önemliydi. Jax'in Çince kapı açtığı sahnede içerideki manken yapay Çince sözlüğü okuduğunu gördük. Bu ünlü bir düşünce deneyinin referansıydı. Bir sistem anlamını bilmediği sembolleri, yani duyguları işleyebilir ve dışarıya mantıklı gibi görünen çıktılar verebilir. Ama aslında hiçbir şeyi anlayamıyordu. Kane insanlara kaçış isteği bir oyun mekaniği sanıyor. Trajediyi anlayamıyordu. 7. bölümde çok rahatsız edici bir detay daha vardı. Jax kelimenin tam anlamıyla soyutlanmanın eşiğindeydi. Gözlerinin Kofmu'nun vücudundaki gözler gibi bozulduğunu, çok renkli ve canlı hale geldiğini gördük. Kalp atışlarını duyduk. Jax o an halüsinatif bir uykuya daldı. Bu bir karakterin canavara dönüşmeden hemen önceki son evresiydi. Zihni kırılır ve sahte bir huzur haline gelir. Jax neden soyutlanmadı? Çünkü son anda inkar mekanizması devreye girdi. Diğerlerine katılıp o kapıdan çıkma kararı onu gerçekliğe, yani sirkin gerçekliğine geri döndürdü. Ama şu kesin, Jax artık eskisi gibi havalı ve umursamaz değil. O maske düştü. Artık depresif, kopuk ve her an kırılmaya hazır hale geldi. Toparlamak gerekirse 7. bölüm bize şunu gösterdi. 1. Jax kötü biri değil, korkak ve travmalı biri. Gerçek dünyada birini öldürmüş olmanın vicdan azabını çekiyor. 2. Kaçış planı başlangıçta gerçekti. Ancak Kane bunu fark edip kendi senaryosuna entegre etti. 3. Kinger ve diğer eski çalışanlar geçmişi sandığımızdan çok daha derin. Jax o butona basarak belki de arkadaşlarının hayatını kurtardı. Çünkü dışarısı Kane'in kontrolünde olmayan bir boşluk da olabilir. Ya da onları sonsuz hapse mahkum etti. Ama kesin olan şu ki Jax artık Kane'in bir numaralı oyuncağı. Kane, Jax'in zihnine girip anılarını manipüle edebildiğini gördü. Gelecek bölümlerde Jax'in akıl sağlığının daha da bozulduğunu ve diğer karakterlerin Kane'in bu manipülasyonunu fark etmeye başladığını görebiliriz. Özellikle Pomnia'nın renk paleti ve duruşuyla ileride sirkin yönetiminde kilit bir rol oynayacağı açık. Siz ne düşünüyorsunuz? Jax'in araba kazası teorisi mantıklı mı?
Yoksa Kane bizi yine kandırıyor mu? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Abone olmayı ve zili açmayı da unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.